Ben koto çalarken dinleyicilerine çok huzuru verirsin, onlarına çok böyle iyi yani teselli olursun gibi dua ederek aslında çalıyorum. Dua ederek çaldığım zaman kendimi çok huzuru hissediyorum. O yüzden ben koto çaldıktan sonra mesela bazen başım ağrıdığım zaman çaldıktan sonra iyileşiyorum gibi öyle hissediyorum. Yani koto benim için bir şifa verebilen enstrüman olduğunu öyle hissediyorum. Japon kültürü ve Japon sanat en önemli olan saygıdır. Yani birbirimize saygı gösteriyor. Enstrümanda saygı gösteriyor. Bu çok önemli. O yüzden bu Japonya'da böyle selamlaşıyor. Yani herkes yani her şey yapmadan önce, ders yapmadan önce yani hocana saygı gösteriyor. Hoca öğrenciye saygı gösteriyor. Bir de enstrüman. O yüzden enstrümanda bu bir yani sadece bir ağaçtan yapılan bir madde gibi. Öyle olmaz. Aslında bu da çok değerlendirilmesi lazım. Öyle saygıdan başlıyor. Aslında koto damadan geliyor. Koto dama sözünün lüfü gibi, sözünün lüfü. Yani koto, müzikten önce sözü ile bir lüften ibadet etmek için, onun için seslenmiş. Ama ondan sonra imparatorunun sarayında sanat kültürü çok genişleştiği zaman kotoda müzik olarak çok eğlence amacıyla, bazen eğitim amacıyla kullanmaya başladı. Ondan sonra Batı ülkeden ve başka ülkelerden çok müzikleri, enstrüman geldiği zaman kotoda daha müzik olarak öyle kullanmaya başlamış. Ben 2015'te ilk koto ile Türkiye'ye geldim. Japonya Büyükelçi, Japon Başkonsolosluğu'nun organizasyonu ile Türkiye'de bir ay boyunca konserlerimi yaptım. O zaman buraya ilk geldim ama çok nostaljik hissettim. Yani mesela annemin memlekete gittiği gibi o çok hissettim. Ondan sonra Türkler çok misafirperverliği var, çok sıcak bana karşılaşıyor. Bir de müzikte bu kadar Japon Türkiye uzak ama bazı makam, bazı melodi çok eski Japon ezgiyle benziyor. Ben bir süre burada oturup Türk sanatçılarıyla birlikte bir şey çalışmak istedim. Bir albüm çıkıp ondan sonra Japonya'ya döneceğim, öyle düşündüm. Sağ olsun 2 yıl sonra bir vakıf bana destek verip ben buraya geldim. Ama bence bu Tanrı bana koto ile buraya gönderdiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman ben bu koto ile insanlarına huzuru vermek, teselli vermek, o amacıyla çalmak aslında istiyorum. Bir de buraya geldikten sonra çok güzel buluşma vardı. Mesela kanun sanatçı, ney sanatçı, piyano, keman, flüt, arp, harika sanatçılarla buluşup burada müzik faaliyeti başladım. 2 sene gibi düşündüm ama o kadar çok yani güzel bir şeyleri ortaya çıktığım için şimdi de 15 sene geçmiş. Türk sanatçılarıyla çok çalışıyorum. Mesela Türk enstrümanı ise tabii kanun. Kanun ben Japonlarına bu Türkiye'nin koto diye öyle ifade ediyorum. Kanunu Göksel Baktagir, TRT'nin Erol Gönüldaşı gibi onlarla birlikte çalıyorum. Ney sanatçısı. Bir de bağlama, udu. Onlarla. Bir de şimdi Yamatoriya diye biz grup kurduk. Bu Yamatoriya Anatolia ve Yamato bu Japonya'nın eski ismi. O yüzden
Japonya, Türkiye, bu Anadolu, Yamato birlikte bir müzikini yolculuk. O amacıyla Yamatoria diye bir grup kurdum. Türkler genelde çok sıcak, çok samimi, bir de çok neşeli, yani bir de çok duygusal. Duygusal o benim için en hissediyorum. Çünkü genelde Japonlar pek duygu hemen göstermiyor ama çok sevinç ise, üzüntü ise, öfke ise neyse çok açık gösteriyor. O yüzden anlamak zor değil. Ama mesela Japonlar kapalı olduğu için sözü de çok güzel bir şey söylüyor ama içinde bazen farklı olabilir. O bir de böyle istemiyorum diyor ama gerçekten istiyormuş. O da Japonya'da hava okumak diye öyle söz var. Yani onun gerçekten isteği ne olduğunu anlamak lazımmış. Ama genelde Türkiye'de Türkler çok açık olduğu için ne istediğini anlamak benim için de zor olmuyor. Bence sanat ve müzik bu yani yüce varlığı yani Tanrı'dan verildiğimiz insanın çok armağan gibi, insana verildiği armağan gibi öyle düşünüyorum. O armağan iyi kuramak lazım. Yani bunun dünyada hizmet etmek için gibi. Yani müzik böyle çok ruhsal bir şey, ruhsal sanat olduğunu ben öyle düşünüyorum. O yüzden böyle ümit vermek, teselli vermek, huzuru vermek o araç olarak kullanılıyor. Öyle düşünüyorum. Tabii çok eğlence de var, çok neşeli var. Öyle çok müzik, farklı müzikleri var ama benim müziğim insana teselli verilmesi için Tanrı bana verdiğini öyle düşünüyorum. Mesela Amerika'da bir çocuk hastaneye gittim. Orası çok enteresan. Yani orası sadece arp sanatçısı ayda bir kez gelip orada arp çalıyor. Ama genelde bu hastanenin böyle giriş salon gibi yeri değil. Yani çocuklar yattığı o yere gidip orada arp çalıyormuş. Neden arp? Bu uzmana göre uzun telli enstrüman o insanın beynine çok huzuru veren dalga veriyormuş. Koto şimdiye kadar onları bilemedi ama koto da uzun tel olduğu için o zaman yani bizim hastanemize gelebilir misiniz dedi. Ben de seve seve gittim. Ben de çok şaşırdım. Çünkü bu hastanede yatan çocuklar için tek böyle koridorda çalıyordum. 5 saat gibi. Tabii arada teneffüs vardı ama saate baktığımda 5 saat geçti. Ama bir yeri de 15 dakika gibi, bir yeri de 15 dakika. O çocuklar çok ağır hasta, kanser falan. O hastaneden çıkmama bilen çocuklar orada yatıyorlardı. Ama benim koto çaldığı zaman onlar böyle bazen bana bakıyor. Ben de onlar için dua ederek çağırdım. Kendim için ya böyle pardon çok duygulandım. Onun için ben bunun için buraya geldim öyle hissettim. Bir de o koordinatör dedi ki siz koto çağırdığınız zaman doktorlar, hemşireler onlar çok yumuşak öyle yüzü oldu. Aslında bu sadece hastalar için değil, çalışanlar için de gerektiğini söyledi. Aslında bu Türkiye'de de Japonya'da da öyle hastane olması çok istiyorum. Yani sadece bedensel değil, ruhsal olarak, psikoloji olarak iyileşmek için, huzuru vermesi için müzik daha kullanabildiğini düşünüyorum. Koto çalmam benim için bir görev gibi hissediyorum. O yüzden tabii çalabildiğim kadarıyla
koto çalacağım. Ama eğer mesela koto çalmadığım şekilde olabilir. Mesela çok koruttuğum bir şey olabilir ama benim için koto bir araç gibi. Yani eğer koto çalamazsan Tanrı başka bir şey bana verecek. O zaman o arayacağım, o yapacağım. Şimdi de Türkiye benim için ikinci memleketim gibi. Tabii ben bazen Japonya'ya gidiyorum çünkü kotonun bakımı içinde yenileşmek için öyle işlerim var. Yani koto Japon geleneksel enstrüman olduğu için Japon ustası bakmak lazım. Onun için getiriyorum ama şimdi de yani Tanrı'nın izniyle mümkün kadar burada yaşamak istiyorum.